Herkese merhaba arkadaşlar. Astronom Astroloji Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Berçin. Bu hafta 13 ve 19 Mayıs haftasını işleyeceğiz. Bu hafta önemli bir hafta çünkü bir sürü yine gezegensel yine kavuşumlar var. Bir sürü yine gezegensel etkiler var ve biz bunları hem dünya etkileri olarak hem de yine kişisel alanlarımız olarak etkisini alacağız ve yaşayacağız. Tabii herkes bunu farklı farklı yaşayacaktır. Ama biz burada genel enerjilerden size bahsedeceğiz. Tabii biliyorsunuz bu hafta ve özellikle bu hafta sonu çok fazla güneş patlamaları oldu ve bununla birlikte de jeomanyetik alandaki hani etkilerin yine seviyeleri çok yükseldi ve özellikle yine kuzey bölgelerde kuzey ışıkları çok net ve farklı şekilde görüldü. Bu yüzden de ben de arka planımı kuzey ışıklarına ayırdım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet, etkilere başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir kere kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim ve çok memnunum. Ama lütfen like yapmayı ve yine kanalıma abone olmayı unutmayın ve oradaki zili de açarsanız en azından yeni videolardan haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Çünkü ben bu kanalda astroloji alanında günlük etkilerin yine dışında yani haftalık yine videolar dışında işte hani farklı yine görmüş olduğum gezegensel hani etkilerden de yine videolar hazırlayarak sizleri kendi nacizane bilgim yine kadarıyla sizleri bilgilendireceğim. Evet, şimdi genel etkilere başlayabiliriz hani haftalık olarak. Bir kere pazartesi günü Ay Yengeç burcunda ilerliyor olacak arkadaşlar. Ama öğle saatlerinde Aslan burcuna geçmiş olacak. Bir kere sabah saatlerinde duygusal ihtiyaçlarımız ön planda olacak ve hani burada sevdiklerimizi güvende tutmak ya da hani onların yine güvenliğiyle alakalı bir takım yine girişimlerde bulunmak isteyebiliriz. Ve aynı zamanda da burada şefkat ve yine sevgi odaklı bir takım yine paylaşımlar sunabiliriz ya da onlardan bu denli paylaşımlar isteyebiliriz. Merkür ve Ay tabii ki bu etkide partili yine karede olacakları için burada sevgi ve şefkatimizi yine gösterirken duygu ve mantık arasında böyle bir dengelenme isteğinde olacağız aslında. Çünkü bu alanlarda biraz bizi zorlayabilir bu kare açı içerisinde. Burada gergin olabiliriz ya da bir takım böyle kafamızda karışıklıklar olabilir veya bir denli böyle karışık yine davranışlar sergileyebiliriz. Özellikle aile içerisinde bunu çok fazla yansıtabiliriz. Eğer devlet daireleriyle ilgili sabah saatlerinde bir işiniz varsa arkadaşlar, orada işinizi hallederken iletişim sağladığınız insanlarla gerilmemeye ve tartışmamaya özen göstermelisiniz. Aile ilgili de yine aynı şekilde bir sözleşme, hani anlaşma ya da herhangi bir alım satımla alakalı yine bir olayınız varsa burada yine alınacak yine kararlara da çok dikkat edin derim. Güneş ve Uranüs'ün bir kavuşumu var. Öğle saatlerinde de bu partili olmuş olacak arkadaşlar. Bir kere gelişime açık olacağız. Böyle bir enerjiler veriyor. Daha böyle hani olaylara daha reformist aslına bakmış olacağız. Burada bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz ön plana çıkmış olacak ve yine yaratıcı alanlarda sergilemek isteyeceğiz bu yine içimizdeki bu duyguları. Biraz böyle kendi çemberimizin dışında olmak isteyeceğiz. Ama tabii hani aşırı özgürlükçü yine bu tutumda olmamaya yani özen göstermek gerekiyor. Çünkü buradaki bu çemberin yine dışına çıktığınızda burada tolerans yine sınırlarını zorlamamak en iyisi olacaktır. Bir kere bizler için. Özellikle otorite figürleriyle burada ters yine düşmemek ve onlarla yine burada sorunlar yine yaşamamak adına bu denli yine davranmak bizim hayrımıza olacak. Ayrıca aile içerisinde eşle ilgili ya da babayla ilgili bir takım yine sıkıntı ve sorunlar ortaya çıkartabilir. Yine bu kavuşum etkisinde arkadaşlar ani, şok edici olaylar karşımıza çıkabilir. Özellikle kalp yine rahatsızlıkları ile ilgili inme gibi hani etkiler yine gündemimizde ve çevremizde bunları duyabiliriz. Özellikle yine damarsal yine hastalıklarla ilgili bir takım yine problemler ortaya çıkartabilir. Öğleden sonra zaten Ay burada Aslan Burcu'na geçmiş olacak. Daha fazla böyle hani lükse karşı böyle bir yine merakımız, daha fazla böyle para harcama isteği ve yine yaratıcılığımızı burada göstereceğimiz yine fırsatlar aslında
Bu birkaç gün bizim böyle karşımıza çıkabilir. Aynı zamanda da ilgi çekmek ve yine çevremizden takdir edilme isteğini de hissedebiliriz arkadaşlar. Tabii bu dünya etkilerine baktığımız zaman bu Uranüs ve Güneş'in yine kavuşumu yöneticiler adına çok bir kere parlak etkiler verebilir ya da ülke hükümdarları adına çok güzel etkiler verebilir. Onların yenilikçi ve reformist yine davranışlarını sergileme imkanları verebilir. Yükselmeleri ve parlamaları adına ortaya çıkabilir. Yine biliyorsunuz ki Uranüs olduğu zaman teknoloji gündeme geliyor ve bununla ilgili yine bir takım şirketlerin güzel yenilik içerikli hani ürünlerini yine sunabileceği etkiler olabilir. Yine tıp dünyası ile alakalı güzel gelişmiş haberleri de duyabiliriz bu etkide arkadaşlar. Ve tabii ki bugünün akşamında da Ay ve Mars üçgeni var. Burada arkadaşlar Ay ve Mars üçgenine baktığım zaman bu arada duyguları daha rahat ve cesurca bir kere dışa vurmak isteyeceğiz ve içimizde bir lider ruhu oluşacak. Ve bununla ilgili bir takım şeyler yapmak istiyorsak bu alanlara girişebiliriz veya bu denli bir takım yine girişimler sağlayabiliriz. Önümüze bir takım yine fırsatlar çıkabilir ve bunların ön yeni değerlendirmesini yapabiliriz ve bunu yapmak için de çok iyi bir zaman içerisinde olacağız. Çünkü enerji olarak çok olumlu olacak ve bu alanlarda da kendimizi çok iyi şekilde dayanıklı hissedeceğiz. Salı gününe baktığımız zaman arkadaşlar, Salı günü Ay burada Merkür ile bir açısında olmuş olacak. Burada kendimizi coşkulu, hızlı, enerjik, işte bir anda bütün işleri halledelim ve bitirelim gibi ifadelerle aslında güne başlayabiliriz. Ve tabii ki burada sezgilerimiz çok güçlü olacak. Ancak burada gerçek dışı fikirlerden uzaklaşmamamız burada çok önemli. Çünkü bizi burada yanılgılara itebilir. İçimizdeki o yaratıcılığı ya da o duygu ifadelerini abartmadan ve dozunda yine gerçekleştirmek bizim için avantaj sağlayacaktır. Aynı zamanda burada Ay ile yine Jüpiter arasında bir olumlu bir açı var. Bu da hukuksal alanlarda bir dengelenme verecektir. Eğer bu denli bir girişiminiz varsa, bir davanız ya da bir hani avukatla yine bu denli bir görüşmeniz varsa bu alanda size avantaj sağlayacaktır ve hiç ummadığınız yine şekilde bir takım gelişmeler ya da sonuçlar da sizin karşınıza çıkartabilir. Öğleden sonra ise burada yine Neptün'ün bir olumsuz açısı var. Bu da hayallerinizi uygulamak istediğinizde ya da hayallerinizle ilgili bir takım böyle gelişimler yapmak istediğinizde özellikle ailenizle bunu paylaştığınızda yani evlilik içerisinde de olabilir. Bu denli bir takım yine paylaşımlar yaptığınızda sizi anlayamama gibi bir hani etki verebilir. Yani size sanki hani onaylamama gibi bir hani etki verebilir ve bu alanlarda zorlanabilirsiniz bunları ifade ederken. Zaten akşam saatlerinde de Ay ve Venüs'ün burada karelemesi olduğu için ilişkiler adına bir zorlanma veriyor. Aynı zamanda bu aile içerisinde ve sosyal hayatta da bunu yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada yine başkalarıyla ilgili konulara karşı duyarsızlık söz konusu olabilir ve çevrenizde bu denli etkileşimde olan insanları da görebilirsiniz. Ya da ilişkiler arasında hani abartılı yine tepkiler verme gibi etkiler de olabilir. Ve müsrif harcamalardan uzak durun. Çok fazla böyle içinizde para harcama isteği ve bunu yine gereksiz yapma isteği de olabilir. Hani sonrasından üzülmemek adına bu konuya da dikkat edin derim. Özellikle salı günü etkilerinde. Çarşamba gününe geldiğimiz zaman arkadaşlar Uranüs karesi ile burada zaten güne başlayacağız ve öğle saatlerinde bu enerji pik seviyeye yapmış olacak. Burada bir kere duygu yönetiminiz önemli olacak. Burada çevrenizdeki insanların size karşı veya sizin burada çevrenizdeki insanlarınıza karşı verdiğiniz tuhaf tepkiler olabilir ve bunları gözlemleyebilirsiniz. İşinizde ya da yaşadığınız olaylara karşı sizin içinizdeki ya da o çevrenizdeki insanlardan size karşı toleranssız yeni tepkiler olabilir. Bir kere gerginlikler yaşayabilirsiniz. Burada sabırsız yine davranışları deneyimleyebilirsiniz. Ani ve yine beklenmedik bir takım etkiler ortaya çıkabilir ya da olaylarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir şeyleri değiştirmek isteyebilirsiniz ya da heyecan arayışında olabilirsiniz. Ancak bu heyecanın yine peşinden giderken yani burada yanlış bir şeyler yapmamaya özen bir kere göstermelisiniz. Çünkü sizi sonradan kötü oluşabilecek durumlara itebilir. Çünkü burada bir de aynı zamanda Plüton ve Güneş'in bir üçgen açısı olduğu için sizi risk almaya itecektir ve bir takım şeylere
burada girişim yaparken cesurca adımlar atmanızı sağlayacaktır. Burada Uranüs ve Ay yine karesi varken bu adımları atarken arkadaşlar dikkatli olmanızda fayda var. Öğle saatlerinden sonra Ay ve Güneş'in bir kare açısını burada deneyimleyeceğiz. İç huzurumuzu yakalamak isteyeceğiz. İçimizdeki o dengeyi oluşturmak isteyeceğiz. İşte bir takım şeylerle uğraşmak zorunda kalabiliriz ya da mücadele etmek zorunda kalabiliriz. İş ve sosyal hayat arasında ya da aile hayatı arasında bir takım zorluklar, sıkıntılar ya da dengelememiz gereken bir takım etkiler verebilir. Belki burada yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliriz ya da insanları siz burada yanlış anlayabilirsiniz ve sonrasında bunların olumsuzluklarıyla uğraşabilirsiniz. Onun için bu konuda dikkat etmenizi öneriyorum. Akşam saatlerinde ise arkadaşlar burada Ay ve Jüpiter'in karesi mevcut. Akşam saatlerinde özellikle burada beklentilerinizi iyi organize etmeniz çok önemli arkadaşlar. Aşırı risk almayın. Aniden bir şeylere karar vermeyin. Ani bir şeyleri düşünmeyin. Yani kartları önünüze açın ve sizin için en uygunu neyse onu sakin sakin düşünerek o şekilde bir kere karar verin. Çünkü burada Jüpiter size hani aldığınız bu içsel bu kararlarda e, çok hızlı ve büyük etkiler de verebilir. Hani abartılı şekilde yaklaşmanıza sebebiyet verebilir. Onun için böyle daha hafif, daha sakin şekilde olaylara yaklaşmanızda fayda var. Anne ile ya da eşle ilgili bir takım sıkıntı ve sorunları da destekleyebilir arkadaşlar. Merkür burada Boğa burcuna geçiyor biliyorsunuz ve hani akşam saatlerinde olacağı için bunun etkilerini bence Perşembe günü değerlendirelim. Perşembe gününe baktığımız zaman arkadaşlar, Perşembe günü bu arada zaten Merkür Boğa burcuna geçmiş olacak. Realist bir takım düşünceler hakim olacak. Bu yine seyir halindeyken. Maddiyatımız ve mali burada güvencemiz ön plana çıkacak ve önem kazanacaktır. Riskli işlerden bir kere bu alanda kesinlikle kaçınmamız gerekiyor. Ani yine düşünüp ani yine kararlar burada yine vermememiz gerekiyor. Yeni olana karşı bir set burada çekebiliriz ya da onu burada kabul etmek istemeyebiliriz. Burada sabit fikirle yaklaşabiliriz. Çünkü daha çok burada mantığımız ön planda olacak ve mantığımıza bizim uymayan hiçbir şeyi de kendimiz kabul etmeyeceğiz arkadaşlar. Dünya etkilerine baktığım zaman Boğa aslında burada Merkür'le beraber e, yani Merkür burada daha rahat olacaktır ve daha konsantre olacaktır bu alan içerisinde. Ülkelerin daha çok iletişimleri yani uluslararası ilişkilerin ön planda çıkacağı burada hani etkiler verebilir. İşte burada yine ülkeler adına yeni telekomünikasyon nasıl diyeyim reklam ve pazarlama alanında yine girişimleri ortaya çıkartabilir. Bu denli haberler alabiliriz. Yine finansal anlamda da bir takım yine kararlar almamızı sağlayacaktır ülkeler adına. Ve bu süreç biraz zaman alabilir. Çünkü bu da yavaş ilerlenmesi gerektiğini söylüyor. Ve bu denli ilerlendiği zaman da bu alan adına iyi ve kalıcı etkiler bize sunacaktır. Tabii burada yine Merkür ön planda olduğu için burada gençleri ve halkın yine sesini ve fikirlerini ortaya yine koyacaktır arkadaşlar. Yani onlarla bir takım yine yeni girişimler ya da projeler ortaya çıkabilir. Okul ve eğitim sistemiyle ilgili de yine bir takım yenilikleri ortaya çıkartabilir ve bu denli yine haberleri de duyabiliriz arkadaşlar. Tabii ki Ay burada Başak Burcu'nda ilerliyor. Bir kere önümüzdeki birkaç gün eğer sağlıkla ilgili bir takım kontrolünüz ya da doktora gitmeniz gereken bir etki varsa bu 2 gün sizin için önemli olacak ve bunu değerlendirin derim. Bir tane alanımızı bu alanda da düzenlemek isteyeceğiz ya da çevremizi burada temizlemek isteyeceğiz. Evimizde bir takım tadilatlar yapabiliriz ya da evimizde yeni yenilikler yapabiliriz. Kendi evimizde ya da çevremizde temizlememiz gereken ne varsa onlarla ilgili bir düzen sağlamak isteyebiliriz. Ve bu alanlarda yine çok fazla üretken ve çalışkan olacağız ve günlük işlerle uğraşma ihtiyacımız daha fazla artacaktır bu etkide. Merkür ile zaten burada üçgen açıda olduğu için dengelenmek ortaya çıkacak ve burada kendimizi ifade etmek, rahat olmak ve anlaşılabilir bir dil ile aslında hani burada kendimizi ifade ettiğimizde bize avantajını da sağlayacak bir etki verecektir. Burada her türlü bir kere bilgi arayışında olacağız ve insanlarla yine burada paylaşımlar içerisinde olacağız ve bunlar ön plana çıkacak. Hayal gücümüz burada daha geniş olacak ve akıcı bir şekilde de
etki edecek ve bunu iş hayatında ya da günlük hayatımızda da çok rahatlıkla sergileyebileceğiz arkadaşlar. Öğle saatlerinde burada Güneş Ay'ın olumlu bir açısı var. Burada hayal gücümüz aslında pik seviyeye gelmiş olacak ve bunu kendi alanlarımıza çok rahatlıkla sergileyebileceğiz. Yaratıcılık alanında bize çok büyük avantaj sağlayacaktır. Yalnız burada yanılgıya düşmemek için gerçeklerden burada yine kaçmadan ilerlemek çok doğru bir karar olacaktır. Akşam saatlerinde ise ayın bir zorlu açısı olacak burada Mars'la birlikte. Bu da bize hedeflerimize karşı kendi iç duygularımızı hiçe saymadan onları önemseyerek hareket etmemizi hatırlatacaktır. Eğer ki herhangi bir başarı istiyorsak ve burada yine bazı alanlara ait olma konusunda bir takım yine çatışmalar içerisinde olabiliriz ve burada kendi alanımıza yine çekilmek isteyebiliriz. Özgür olma isteği içinde olabiliriz ama bu özgürlük çevremize karşı değil, kendi iç dünyamızda ve kendi alanımızla alakalı olacaktır arkadaşlar. Cuma gününe baktığımız zaman arkadaşlar Ay ile Venüs arasında güzel bir açı var. Yani olumlu bir açı olacak. Sosyal ilişkiler çok uyumlu olacak. Çok iyi olacak. Özellikle sabah saatlerinde. Ancak Satürn'ün burada bir karşıtlık açısı var. Bu da bize bu ilişkilerimizde ket vurabilir. Bu etkide biz zaten yine yardımsever olmak isteyeceğiz. Olaylara karşı daha böyle hani anlaşılır ve daha hani ılımlı ve hani olumlu yaklaşacağız. Alışveriş için de uygun bir gün hani almanız gereken bir şey varsa uzun zamandır da bekliyorsanız hani ona sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Hani bu denli güzel etkiler verecek bize Venüs. Ama tabii burada Satürn ve Ay karşıtlığı olacağı için aldığınız şeyden böyle bir keyif alamama gibi bir hissiyat size verebilir. Çünkü bu alanlarda daha doğrusu bu etki içerisinde böyle burada kendi içimizde olmak isteyeceğiz. Bir şeylerden izole olmak isteyeceğiz. Aslında bir şeylere uzaklaşıp kendi alanımızda kaldığımızda aslında bir şeyleri dengelemek de isteyebiliriz. Ya da iletişimsel olarak hiç kimseyle burada kontak içerisinde olmadan arkadaşlar burada bitirmemiz gereken bir işimiz vardır ve hani ona yoğunlaşmak isteyebiliriz. Çünkü burada Satürn bize o sorumluluğu da verebilir. Yani hani onu da bitirmek isteyebiliriz ve bize haddinden fazla da mesai harcatabilir arkadaşlar. Öğleden sonra burada Plüton'la Satürn'ün bir olumsuz açısı var. Burada duygusal krizler, özellikle iletişimlerde burada duygusal yine krizlerden uzak durmaya özen yine gösterelim. Merkür ve yine burada Plüton'un karesel etkisi olacağı için burada yine geçmişte yaşanılan bir takım olaylara karşı intikamcı yaklaşımlarımız olabilir. Böyle bir düşünceler içerisinde olabiliriz. Gergin, sinirli ve hani asabi bize hani etkiler verebilir ya da kafamızda kurduğumuz o düşünceler kötü olabilir ya da kötü etkilerle ortaya çıkabilir. O yüzden bu konuda biraz hani özellikle bu haftanın zaten genel etkisinde bu var. Hani bu denli yaklaşımlarda olmamaya özen yine gösterelim arkadaşlar. Akşam saatlerinde ise arkadaşlar Ay ve Uranüs'ün burada olumlu açısı var. Burada sıra dışı fikirlerimiz olabilir ya da sıra dışı olmak isteyebiliriz. Ya da kendimizi bu şekilde ortam içerisinde yine göstermek isteyebiliriz. Çünkü yenilik arayışında olacağız. Yepyeni şeyleri hayatımıza çekmek isteyeceğiz ve yine gerçekçi yaklaşımlarda hani olmak isteyeceğiz. Kendi alanımızda da bireysel alanlarımızı burada korumak isteyeceğiz. Yani hiç kimsenin bu alanlara müdahale etmemesini isteyebiliriz akşam saatlerinde. O yüzden kendi alanınıza çekilip bir takım yeniliklerle uğraşmak sizin için avantaj sağlayacaktır. Burada cumartesi gününe geldiğimizde sabah Ay ve Güneş'in olumlu açısı bize avantaj sağlayacak. Bu kere özellikle bu gün boyunca. İşte bütün bu girişimlerimizde, iletişimlerimizde bizi olumlu etkiler ve destekler sağlayacaktır. Özellikle kendimizi ifade ederken insanlara karşı çok daha anlaşılabilir bir dilde olacağız ya da biz bu çevremizdeki insanları çok net şekilde algılayabileceğiz ve bu alanda da bizi yine dengeye getirecektir. Ay ve yine Jüpiter'in olumlu açısı da buna etki edecek. Burada aslında özellikle kadın bireylerden ve aileden yana şanslı bir gün olacak. Ve evlenecek bir çiftimiz varsa yani burada özellikle o gün hani evlenecek olan çiftlere söylüyorum bunu. Evliliğinizde şans getirecek ve bu şans
İnşallah yani bütün evliliğiniz boyunca da daim olacak. Cumartesi günü çünkü bu Jüpiter Ay hani olumlu açısı sizin evliliğinizde, o yuvanızda güzel etkiler verecektir arkadaşlar. Aynı zamanda ev ve yine gayrimenkulle ilgili bir alım satım işiniz varsa ya da bir ev hani arıyorsanız karşınıza güzel fırsatlar da çıkabilir ve bunları da güzelce değerlendirebilirsiniz. Tabii ki burada Venüs ve Uranüs'ün de meşhur güzel bir kavuşumu var arkadaşlar. İlişkilerde ani başlangıçlar, ilişkilerde ani yine bitişler söz konusu olabilir. Özgür olmak istemek ve yine farklı ve yeni gruplar içerisinde olmak, hayatınıza yeni insanları sokmak, yeni arkadaşlıklar oluşması ve doğması gibi etkiler verebilir. Ani ve yine beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Ancak özgürlük konusunda çok fazla abartmayın ve dengede olun. Çünkü bu denli olursanız size tutarsız ilişkiler içerisine çekebilir ya da ilişkilerinizde bağlanma arasında böyle bir tutarsızlık arasında böyle bir dengesizlik size verebilir. O yüzden çok fazla abartmamaya özen yine gösterin derim arkadaşlar. Dünya süresi üzerinde toplumsal huzurla ilgili etkiler verecektir. Aile ve yine sosyal yine konular burada gündeme gelebilir. Boşanmalar artabilir ya da hani evliliklerde bir artış olabilir. Ya da ünlüler arasında yani ünlü insanlarla ilgili ani hani ayrılıklar, boşanmalar ya da birliktelikleri ya da skandal haberleri burada gözlemleyebiliriz. Üzülerek kadınlara yönelik şiddet içerikli olayları yine gözlemleyebiliriz ve bunlarla ilgili kadın haklarıyla alakalı bir takım yine girişimler olabilir. Ani yine fiyat yükselmeleriyle karşılaşabiliriz. Bu etkide yani pahalılık yine bizim her zamanki gibi gündemimizde olacak bir müddet daha. Maalesef enflasyonda bir denli bir artışı da ivmelendirebilir bu etkide. Estetik ve güzellik adına bir takım yine güzel oluşumlar ama aynı zamanda da yine skandal haberlerle de karşılaşabiliriz. Öğleden sonra Ay Terazi burcuna geçmiş olacak. Daha adaletli olmak isteyeceğiz ve bunun için de aslında çaba sarf edeceğiz. Ancak burada bir Neptün karşıtlığımız var. Bu bizi zorlayabilir. Alma verme dengesi konusunda bizi biraz zorlayacaktır. Yani bunu eğer ki oluşturamazsak içsel olarak hani burada kendimizi kullanılmış ya da suistimal etmiş olarak hissedebiliriz. Çünkü bizi bu etki biraz daha böyle kırılgan yapacak. İlgi ve sevgi beklentimizi had safhaya aslında burada çıkartabilir ve bunu bize yaşatabilir arkadaşlar. Ve beklentilerimiz burada karşılanmadığı zaman da hayal kırıklıklarıyla karşılaşabiliriz. Akşam saatlerinde ise arkadaşlar Jüpiter ve Güneş'in böyle partil bir kavuşumu var. Burada maneviyatımız ön plana çıkacak. Yani burada manevi yine duygularımız ve inançlarımız ön plana çıkacak ve etkilenecektir. Bu denli hani etkiler alabilir. Aile içerisinde iç huzuru yakalamak ve içteki o sakinliği devam ettirmek isteyeceğiz. Olaylara daha iyimser bir kere bakacağız. Ancak kendimizi fazla bu alanlarda yoğunlaştığımızda hani fazla bu alanlarda kendimize güvenmemiz, işte aşırı iyimser olmamız ya da burada başkalarına yine tepeden bakma gibi olumsuz yine gölge taraflar da verebilir arkadaşlar. Bunlara karşı dikkat edelim çünkü Jüpiter burada her şeyi büyüttüğü için biraz böyle kibirli de olabiliriz. Hani bunlardan hani bu abartılardan yine kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Dünya süresi olarak baktığım zaman da bu kavuşumda yurt içinde ya da yurt dışında ilişkiler ön plana çıkacak. Yani uluslararası ilişkiler ve iç yine hani ilişkileri burada gündeme getirecektir. Bu denli yine diyaloglar verecektir. Üst düzey yine yöneticiler adına burada başarılar söz konusu olabilir. Şanslı bir dönemin işaretidir bu. Dini inanç ve hareketler adına burada büyüme ve gelişme verebilir. Hukuksal yine konularda ve özellikle de tıp alanında arkadaşlar burada yine güzel yine gelişmeler verecektir. Yeni ilaçlar ortaya çıkabilir ya da yeni olumlu tedaviler yani ortaya çıkabilir ya da bu olan tedavilerle ilgili başarıların sonuçlandığını duyabiliriz. Yani olumlu etkiler vermiş olacaktır bu etkide arkadaşlar. Ve pazar gününe geldiğimiz zaman Ay Mars bir kere karşıtlığı sabah ve öğle saatlerinde partil olacak şekilde etki edecek. Özellikle herhangi bir işimiz varsa ve dışarı çıkmamız gerekiyorsa, araç kullanıyorsak bir kere trafikte çok dikkat edeceğiz. Her türlü yine kazaya dikkat etmiş olmamız gerekiyor. Ev içerisinde ulaşabilecek ufak tefek yine ev kazalarına karşı da dikkat etmenizi öneriyorum.
Bu etkide biraz böyle kazaya ve belaya karşı bir etkinlik, böyle bir yatkınlık vereceği için insanlarla olan burada yine diyaloglara da dikkat etmek gerekiyor. Onlarla böyle daha sakin, daha böyle sesimizin volümünün daha düşük olduğu yine diyaloglar sergilememiz ve gerginliklerden yine kaçmamız bizim hayrımıza olacaktır bugün içerisinde. Bir kere aceleci olmayın ve bir şeyler içinde bir şeylere özellikle koşturmamaya dikkat edin arkadaşlar. Toleranslı olun her şeye karşı ve Mars'ın etkisiyle bencilce hiçbir şeylere yaklaşmamaya yine çalışın arkadaşlar. Öğleden sonra ise burada Güneş ve Neptün'ün seksil açısını göreceğiz. Hani akışta olmamız aslında burada gerekiyor ve bunu aslında bir şekilde bize karşı da bu enerjiler de destekleyecek. Bu arada sezgisel olarak aktif olacağız ve bu ön plana çıkacak ve etrafımıza karşı uyum aslında burada sağlamış olacağız. Yani burada sabahki etkilere nazaran biraz daha hani olumlu ya da sabahki etkileri biraz daha böyle bastırıcı etkiler olabilir. Bunlarla karşılaşabiliriz. Akşam saatlerinde ise burada Güneş Ay 135'lik bir açı yapıyor arkadaşlar. Burada aile büyükleriyle olan ilişkilerimizde olumsuzluklara karşı bir kere dikkat etmemiz gerekiyor. Hedeflerinize yönelik bir takım burada yine paylaşımlar varsa ve bunları aile üyeleriyle eğer ki paylaşıyorsanız onların olumsuz yine yaklaşımlarıyla karşılaşabilirsiniz ve bu da size karşı bir takım krizlere sebebiyet verebilir. Merkür'ün ise burada olumlu açısını kullanarak burada duygularınızı tabii ki dile getirmenizi öneriyorum. Ama burada kendinizi ifade ederken daha yapıcı ve daha hani olumlu olarak yaklaşırsanız size avantaj yine sağlayacaktır. Bu şekilde de Merkür size yardımcı olacaktır bu yaklaşımda. Evet arkadaşlar, bir haftalık genel etkileri sizinle paylaştım. Özellikle de tabii ki şunu da unutmadan ekleyeyim. Özellikle pazar günü 19 Mayıs olduğu için Gençlik ve Spor Bayramımızı da sonsuz kere kutluyorum. Hepimize kutlu olsun. Tüm gençlere kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum arkadaşlar. Bir kere çok teşekkür ediyorum. Bir haftalık etkileri size anlatmaya çalıştım burada dilim döndüğü şekilde. Hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Lütfen burada kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Çok çok size de minnettar olurum. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hepinize güzel, harika bir hafta diliyorum. Sağlıkla kalın ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.